Herkese selamlar, sevgiler, sevgili dostlar. Fatoş'un Örgü Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz harika hırkayı çalışacağız. Hırkamız gençler arasında çok sevilen popüler bir hırka. Harry Styles diye geçiyor. Hırkamızı en kolay şekilde anlatmaya çalışacağım. Umarım en acemi olan örgücüler bile kolaylıkla yapacak. Buna inanıyorum. Hırkamız gördüğünüz gibi. Harry Styles hırkamıza geçmeden önce hangi ipleri kullandığımı söyleyeyim sizlere. Ben Himalaya'nın Anti-Peeling Everyday Superlux markasını kullandım. Bunu kullanmamın sebebi de oğlum öbür markaların renklerinde istediği rengi bulamadığı için. O yüzden bunu tercih ettik. Dilerseniz siz başka markanın renklerini de tercih edebilirsiniz. Daha kalın olanlarından tercih edebilirsiniz. Çünkü bu ip ince bir ip ve ben 2 kat kullanmak zorunda kaldım. Ama oğlum bu renkleri beğendi. Mecburen bunu almak zorunda kaldım. Şiş numaram 2 kat kullandığım için 7 numara şiş kullandım. Ben misinalı şiş kullanabiliyorum. Onun dışında renklerimiz şöyle: yeşilimiz, sarımız, kırmızımız ve turuncumuz, ayrıca siyahımız var. Ön bant içinde mavi rengimiz var. Ben parça parça örmeyi tercih ettim. Siz dilerseniz üst üste örnekleri kurarak da örebilirsiniz. Ayrıca şemada göstereceğim. Bakın şöyle. Dilerseniz bunların ekran görüntüsünü alın. Sizin için daha rahat olur. Şöyle koyayım. Ekranda rahatça görülecek şekilde. Bu sağ ön ve sol ön. Şimdi bu da arka kısmımız şu şekilde. Renklerin ben üzerine evdeki kalemlerimle çizdim. Bunların ekran görüntüsünü alın arkadaşlar. Sağ kolumuz, sol kolumuz ve şu jakarlı örneğimizin şeması. Bunun da ekran görüntüsünü alın. Sizin için çok kolaylık olacak. Şimdi dilerseniz ilk parçamıza geçelim. Öncelikle hangi rengimizle başlayalım? Kırmızıyla başlayalım. Kırmızı ipimizi ben 2 kat kullandığım için şişimize 24 ilmek atıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Evet, 24 ilmek attık. Şöyle düğüm yapalım. Her bir parçamız 24 ilmekten oluşuyor ve 14 santimetre örüyoruz kare halinde. Şimdi ilk sıramızı önden örüyoruz. Bir sıra hep önden örüyoruz.
Bundan sonraki renkleri örmeye başladığımızda 24 ilmeğimizi hazır edelim arkadaşlar. Diğer uzun şişler kolumu, daha doğrusu parmaklarımı çok ağrıttığı için misinalı şiş tercih ediyorum. Benim için daha rahat. Şimdi ilk sıramızı ördük. Şimdi ikinci sırada ilk ilmeğimizi örüyoruz. Ördük. İkinci ilmeği boşa alıyoruz. İkinci ilmeğimizi örüyoruz. Diğer ilmeği boşa alıyoruz. Diğer ilmeği örüyoruz. Bir boş, bir ör. Bir boş, bir ör. Bir boş, bir ör, bir boş, bir ör. Bir boş, bir ör, bir boş, bir ör. Sıra sonuna kadar hep aynı işlemi tekrarlıyoruz. Sıra sonunda bir boş alıyoruz. 2 tane ilmeğimiz kalıyor. Onları düz bir şekilde örüyoruz. Bu modelimiz çok kolay. Şimdi ikinci sıramızda hep arkadan örüyoruz. Pardon, önden örüyoruz. Şişimde ses çıkartıyor. Gençlerin çok sevdiği bir model bu. Çok revaçta olan bir model. Unisex bir model olduğu için kız erkek fark etmiyor. Evet. Bu sırayı hep arkadan ördük. Tekrar öne geldik. Önde yine aynı işlemi yapıyoruz. İlk ilmeğimizi örüyoruz. İkinci ilmeği boşa alıyoruz. Üçüncüyü örüyoruz. Sonrakini boşa alıyoruz. Daha sonrakini örüyoruz. Boşa alıyoruz. Örüyoruz. Boşa al. Ör. Boşa al. Ör. Boşa al. Ör. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı. Sıra sonuna geldiğimizde boşa aldıktan sonra 2 ilmeğimiz kalıyor. Onu düz bir şekilde örüyoruz. Arka kısma geçince hep önden örüyoruz. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Başka bir şeyi yok. Önde bir ilmek örüyoruz, bir atlıyoruz. Arka kısmı da hep önden örüyoruz. Modelimiz, pardon, bunu da çıkayım, göstereyim. Aslında kısa misinanız varsa şişiniz, onda daha rahat olur. Örneğimiz şu. Kırmızıyı bu şekilde 14 santim olana kadar örüyoruz. 14 santim olduktan sonra
örneğimizi kesip bitiriyoruz. Şurada bitmişini göstereyim. Şöyle 14 santim olana kadar örelim. Evet, kırmızı parçamızı bitirdik. Arkadaşlar, kırmızıdan toplamda 5 tane örüyoruz. 5 tane böyle kare örüyoruz. Şimdi dilerseniz diğer rengimiz yeşile geçelim. Yeşilden de toplamda 10 kare örüyoruz. 10 tane şu şekilde 10 parça örüyoruz. 14'e 14 kare olacak şekilde, hepsi kare olacak şekilde arkadaşlar. Sadece bakın şu ön yaka oyuntusunda 7 santim örüyoruz, sonra kesime geçiyoruz. Toplamda yine 14 santim olana kadar örüyoruz. Aynı şekilde sağ önde de 7 santim ördükten sonra kesim yapıyoruz. Sonra 14 santime tamamlıyoruz bunu. Arka kısımda da sarıdan 12 santim örüyoruz bir parçasını. Daha sonra turuncu ve siyahtan yine 12 santim ördükten sonra kesme işlemi yapıyoruz. Şimdi bu yeşilden kaç taneydi? Yeşilden toplamda 10 tane öreceğiz şu modelden. Kırmızıdan 5 tane. Şimdi yeşilin modeline geçelim isterseniz. Yeşilde şişimize 24 ilmek alıyoruz. 24 ilmeğimizi aldık. 2 ilmeği şu şekilde kesiyoruz. Diğer ilmeği, bakın, ipi tığımızın üzerine alıyoruz. Diğer ilmeği kesiyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz. Kesiyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz. Kesiyoruz. Tığımızın üzerine alıp kesiyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ettiriyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz örmeden. Kesiyoruz. Örmeden tığımızın üzerine alıyoruz. Kesiyoruz. Son ilmeğimiz yine şişimizin üzerine alıyoruz. Şimdi şu şekilde son almış olduğumuzu alıp hep arkadan örüyoruz. Şu şekilde yavaş yavaş gösteriyorum. Hep arkadan. Evet. Şurada bir yerde yanıldım sanırım. Evet, 3. sıramıza geçiyoruz. Yine ilk ilmeği örmeden başına alıyoruz. 2 ilmeği kesiyoruz. Örmeden başına alıyoruz. 2 ilmeği kesiyoruz.
Örmeden başına alıp 2 ilmeği kesiyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ettiriyoruz. Sonda 2 ilmeğimiz var. Onu kesiyoruz. Şimdi 4. sırada yine aynı işlemi yapıyoruz. Hep arkadan örüyoruz. Evet, sıra sonuna geldik. 4. sıramızı bitirdik. Şimdi ilk sıraya dönüyoruz. İlk sıramızda ne yapmıştık? 2 ilmeği birden kesmiştik. Sonra başına almıştık örmeden. 2 ilmeği kesiyoruz. Bir başına alıyoruz. 2 ilmeği kesiyoruz. Bir ilmeği başına alıyoruz. 2 ilmeği kesiyoruz. Bir başına alıyoruz. Yani 1 ile 4. sırayı bitirdikten sonra 1. sıradan başlıyoruz. 4 sırada bir tekrar ediyoruz örneğimizi. Burada kesmişiz. Başına alıyoruz. Kesiyoruz. Başına alıp kesiyoruz. Başına alıp kesiyoruz. İlk sırada son ilmeğimizi yine başına almıştık. Yine aynı şekilde arkadan örüyoruz. Dört sırada bir örneği tekrarlıyoruz. Bu şekilde 14 santim olana kadar örüyoruz arkadaşlar. Evet, yeşil parçamızı da bitirdik. Ölçelim isterseniz. 14'e 14. Bu şekilde yeşil parçamızdan toplamda 10 tane öreceğiz. 10 tane yeşil parçamızı örelim. Şimdi sıra sarı rengimize geldi. Sarı rengimizde yine şişimize 24 ilmek attık. İki tane arkadan, 2 tane önden. İki ters, 2 düz yani. Bu şekilde sıra sonuna kadar 2 ters, 2 düz olarak örüyoruz. Arada bakın, karıştırmayın.
2 ters 2 düz olarak sıra sonuna kadar ördük. Şimdi arka sırada yine aynı şekilde tersi ters düzü düz öreceğiz. İkinci sırada tersi ters düzü düz öreceğiz. Evet, sıra sonuna geldik. Üçüncü sıramızda tam tersi işlem yapacağız. Düz olan kısmı ters öreceğiz. Ters olan kısmı düz öreceğiz. Bakın, tam tersi işlem yapıyoruz. Düz olan kısmı ters örüyoruz. Ters olanı düz örüyoruz. Yani kesme şeker gibi. 2 sırada bir değiştiriyoruz. Tersi ters, düzü düz örüyoruz. Diğer sırada yine aynı şekilde tersi ters, düzü düz. Artık tekerleme gibi oldu. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. 2 ters 2 düz örüyoruz 2 sıra. Üçüncü sırada tersleri düz, düzleri ters örüyoruz. Bu şekilde toplamda sarıdan 10 tane örüyoruz. 10 tane sarıdan bu şekilde 14'e 14 santimetre olarak 10 tane öreceğiz. Ondan sonra arkadaşlar şu ön kısımda bakın, ön kısımdaki yere geldiğimizde 7 santimetre ördükten sonra kesme işlemi yapacağız. Onu göstereceğim size. Bundan da bir tane örüyoruz. Sarıdan. Bir sol önde örüyoruz, bir de tamam, bir sol önde örüyoruz. Karışmasın da bazen karıştırıyorum. Sol öne kesme işlemi yapıyoruz. Bir de arkada, arkayı da söyleyeyim. Arka kısımda da bakın tam orta yere sarı geliyor. Bunda 14 santim değil 12 santim öreceğiz. 12 santimetre bir sarı örelim. Yine 24 ilmek örüyoruz, başlıyoruz ama 12 santimde bitiriyoruz. Evet, 7 santimetre ördüm arkadaşlar. Şimdi kesme işlemine geçeceğiz. Bir kestim, 2 kestim, 3 kestim, 4 kestim. Evet. Şimdi tekrar devam ediyoruz aynı işleme.
Bu kısımda tersleri düz örüyoruz. Düzleri de ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar pardon, bu şekilde örüyoruz. Dönüşümüz yine aynı. Evet, burada yanlış yapıyorduk. Şimdi şişimizde toplamda 20 ilmek var. Yirmi ilmeğimizi şimdi kestikten sonra geldik ve bir tane daha kesiyoruz. Bir kestikten sonra yine işlemimize devam ediyoruz. Her dönüşte birer tane kesme yapıyoruz. Toplamda şişimizde 16 ilmek kalana kadar kestikten sonra bir sıra dönüp geldikten sonra bir tane kesiyoruz. 16 ilmeğimiz kalana kadar şişimizde. 16 ilmek kaldıktan sonra toplamda yine 14 santimetreyi bulması lazım. Ona da dikkat edelim. 14 santim örene kadar devam edeceğiz 16 ilmeğimizi. Evet, görmüş olduğunuz gibi sarı parçamızın sol önünü yaptık. Yaka kısmını şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bunu bitirdik. Daha önce de söylediğim gibi toplamda sarıdan 10 tane kare örüyoruz. Bir tane 12 santimetre uzunluğunda örüyoruz. Bir de yaka için örüyoruz. Şimdi dilerseniz siyah rengimize geçelim. Siyah rengimizde yine toplamda 9 tane örüyoruz. 9 tane tam kare örüyoruz. Bir tane de yine arka kısımda yaka oyuntusu için 12 santimetre örüp yine kesme işlemi var. Onu da göstereceğim. Şimdi siyahla yine 24 ilmeğimizi şişimize attık. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Bir ters, bir düz. Evet, sıra sonuna geldik. Bir ters, bir düz olarak ördük. Şimdi arka sırada tersi düz öreceğiz. Düzü de ters öreceğiz. Tam tersini yapacağız yani. Tersi düz, düzü de ters olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Yani tekli pirinç yapıyoruz.
Evet, sıra sonuna geldik. Yine aynı şekilde birinci ilmeğimizi aldık. Düzü ters yapıyoruz. Tersi de düz yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Tersin üstüne düz, düzün üstüne ters örgü olarak. Bütün sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle bitmişini göstereyim. Şu şekilde. Bundan daha önce de söylemiş olduğum gibi 9 tane tam kare örüyoruz. Bir tane de arka kısımda, şu kısımda 12 santim ördükten sonra kesme işlemi yapacağız. Siyah ipimizle 12 santimetre ördük. Şimdi 4 tane kesme işlemi yapacağız. 1 2 3 ve 4 ilmek kestik. Şimdi sıra sonuna kadar yine aynı örgümüze devam ediyoruz. Daha sonra geri döndüğümüzde bir 4 ilmek daha keseceğiz. 4 ilmek kestikten sonra bir sıra gidip geldik. Şimdi yine kesme yerindeyiz. Yine 4 tane ilmeğimizi kesiyoruz. Toplamda şişimizde 16 ilmek kalacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bir ilmek daha kesiyoruz. Evet, kesme işlemimiz tamam. Bundan sonra 14 santimetre uzunluğuna gelene kadar örgümüzü örüyoruz. Şişimizde 16 ilmek var. 14 santimetre olana kadar örelim ve bitirelim. Kesme işlemini yapalım. Bu şu yaka oyuntumuz oluyor arkadaşlar. Bu yaka oyuntusunun dışında 9 tane siyah kare öreceğiz. Şu şekilde. Siyah örgümüzü de bitirdik. Yaka oyuntusunu yaptık arka kısmın. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi yaka oyuntusunu yaptık. Şimdi turuncu ipimize geçiyoruz. Turuncu ipimizle yine şişimize 24 ilmek attıktan sonra haroşa örüyoruz ve hep önden alıyoruz. Ben hep önden alıyorum. Arkadan da hep arkadan da alabilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Sıra sonuna kadar hep ön ilmekten aldık. İkinci sıraya geçtiğimizde yine hep ön ilmekten alıyoruz. Yani önden başladıysanız hep önden örüyoruz veya arkadan başladıysanız hep arkadan örüyoruz. Başka bir işlem yok. Bu şekilde örüyoruz.
Arkadaşlar, turuncu ipimizden 8 tane tam kare örüyoruz. 14'e 14. Daha sonra sağ önümüze yine sarıda yapmıştık. Şurada aynı işlemi uyguluyoruz. 4 ilmek kesiyoruz. Daha sonra dönüp geldikten sonra bir tane, sonra dönüp geldikten sonra birer birer kesme işlemi yapıyoruz. Ta ki 14 santim toplamda şişimizde 16 ilmek kalıyor. 4 bir kesiyoruz, sonra 1 4 tane kesiyoruz. Yani 8 tane ilmek kesmiş oluyoruz. Turuncuda da yine 7 santimetre ördükten sonra 4 tane birden kesiyoruz, sonra 1 4 tane kesiyoruz. Arka kısımda da yine 12 santim örüyoruz. Turuncudan 24 ilmek başlayıp siyahta yapmış olduğumuz gibi 4 tane kestikten sonra bir sıra gidip geliyoruz, sonra 4 ilmek daha kesiyoruz. Turuncuyu da aynı şekilde yapıyoruz. Sonra 14 santimetre olana kadar örüyoruz. Örneğimiz haraşo örneği turuncuda. Yani örgü bilenler bunu kolaylıkla bilir. Bunları da örelim. Sonra son bir tane daha örneğimiz var. Jakarlı. Onu da gösterdikten sonra bütün parçaları örüp birleştirmeye geçelim. Turuncu ipimizle olan işlemleri de bitirdik. Bu görmüş olduğunuz arka kısmın, şu kısım bakın. 12 santim ördükten sonra 4 bir kestik. Dönüşte tekrar 4 ilmek kestik. Sonra 14 santim olana kadar ördük ve bitirdik. Bu da sağ önün yaka oyuntusu. Şurada görmüş olduğunuz gibi 7 santimetre ördükten sonra 4 ilmek kestik. Daha sonraki sıralarda birer ilmek kese kese toplamda 16 ilmeğimiz kaldı ve 14 santim olana kadar ördük. Şimdi sıra geldi jakarlı örneğimize. Jakarlı örneğimizin şeması bu arkadaşlar. Bunun için şişimize yine 24 ilmek atıyoruz ve bir sıra arkadan örüyoruz. Sıra sonuna kadar arkadan örüyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey 24 ilmekle başlıyoruz fakat ikinci sırada 25 ilmek yapıyoruz. Bir ilmek artırma yapıyoruz. Çünkü örneğimiz o şekilde denk geliyor. Bunun için de şu kısımdan şöyle bir ilmek artırıyorum. Pardon. Toplamda 25 ilmeğimiz oldu. Üçüncü sıramızda da örneğimizi kurmaya başlayacağız. Burada tek dikkat etmemiz gereken
bu şemayı takip etmek. Daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Şemanın ekran görüntüsünü alın diye, ona göre takip edersiniz. Daha sonra çıktısını da alırsanız sizin için daha kolay olur. Her seferinde telefona bakmaktansa. Evet. Ördük. Şimdi birinci sıramızda ne demiş? Bir ilmek kırmızıyı örmüşüz. İkinci sırada, pardon, yanındaki ilmeğe siyah ilmekle başlıyoruz. Siyah ilmeğimizi takıyoruz. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 ilmek kırmızı örüyoruz. 1 2 3. Arada siyah ipimizi üzerine alalım ki şöyle 4 5 6 ilmek ördük. Daha sonra şu arkada çok uzun bir ilmek olmasın diye dedim, siyahı 3. sırada kırmızı ipin üzerine aldım. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 ilmek örüyoruz. 1 2 3, siyah ilmeğimizi yine kırmızının üzerine alalım. 4 5 6. Tekrar siyahımızı örüyoruz. Daha sonra kırmızı ipimize geçiyoruz. 1 2 3. Siyah ipimizi üste alalım. Dört, 5, 6. Evet, 6 ilmek ördük. Yine bir siyah örüyoruz. Sonda bakın 2 ilmek kırmızımız var. Kırmızımızı örüyoruz. Bir, 2. Şu arkadaki kalan siyah iplerimizi çok sıkmayalım, yoksa örneğimiz biraz büzülür, o zaman da hoş bir görüntü olmuyor. Tam örgünüze uygun bir şekilde yapın. Şimdi arka kısımda bakın 2. sırada siyahla başlıyoruz. Siyah ipimizle bir ilmek örüyoruz. Yanındakine aynı şekilde 4 tane siyah örüyoruz. Sonra 1 2 3 ilmekte kırmızı, 1 2 3. Siyah ipimize geçiyoruz. Tekrar 4 ilmek siyah örüyoruz. Kırmızı ipimize geçiyoruz. 3 ilmek kırmızı
ördük. Sonra tekrar siyah ipimize 1 2 3 4, yine 3 ilmek kırmızı ipimizle örüyoruz. 1 2 3. Sonda bakın 4 tane siyah ilmeğimiz var. Onu örüyoruz. Bir, iki, en zoru bu. Diğer şeyler daha kolay. İki renkli olduğu için ipler karışıyor biraz. Kırmızıyı üste aldım. Çok fazla aralık kalmasın diye. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi 3. sırada 3 ilmek siyah, 1 kırmızı, 1 siyah, 2 ilmek kırmızı olarak devam ediyoruz. Şemaya bakarak örneğimizi kuruyoruz arkadaşlar. Şöyle ben bir tanesini bitirdim. Örneğin biri bittikten sonra bir sıra kırmızı örüyoruz. Daha sonra diğer örneğe geçiyoruz. Sonra tekrar bittikten sonra örneğimiz bir sıra yine kırmızı örüyoruz. Örneğimizi kuruyoruz. Son sırada da 2 sıra kırmızı ördükten sonra örneğimizi kesip bitiriyoruz. Sonra dikim işlemine başlayacağız. Evet, dikişi arkadaşlar hırkamızın ben şu şekilde yapıyorum. Hırkamızda zaten muntazam bir dikiş yok. Şöyle yani makine dikişi gibi ama çok da sık değil. Ve kırmızı iple dikeceğim bütün her tarafını. Bu şekilde şöyle bakın. Dikişi bu şekilde dikiyoruz. Eğer ben böyle dikmek istemiyorum, farklı dikmek istiyorum derseniz o sizin bileceğiniz iş. Ama ben böyle dikeceğim. Evet, dikişlerimizi yapalım. Arka şemayı göstermiştim. Oradaki renklere göre dikişimizi dikelim. Sonra kol kısmını, kolu nasıl dikeceğimizi ve etek ucunun lastiğini, kol manşetlerini ve yakayı göstereceğim. Hırkamızın parçalarını birleştirdik. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi kol kısmını nasıl birleştireceğimizi göstereceğim. Omuzları şu şekilde birleştirdim tığla. Kolları da yine aynı şekilde yapacağız. Bunun için kolumuzu alıyoruz. Masamda dar şu an. Parça büyük olunca biraz zor olabilir. Şu şöyle omuz kısmı. Şu da kolumuz. Kolumuzu tam omzun hizasına, dikiş hizasına, orta kısmında ortalayarak şu kolumuzu iğne ile birleştiriyoruz. Daha sonra kolumuzu ölçüyoruz kaç santimetre. Şu ortadan itibaren 21 santimetre
21 santimetre şu beden kısmından işaretliyoruz. İğne ile ...21 santimde diğer tarafımızdan işaretliyoruz. Şu şekilde. Şimdi tığımızı alıyoruz. Büyük parça olduğu için biraz zorlanıyoruz. Tığımızı şu kol parçasını, pardon bir saniye. Şu kısımdan yapacağım. Bakın şu ilmeklerimiz var. Bu ilmeğin benden taraftan olan kısmından tığımızı geçiriyorum. Diğer parçamızın da bakın burada 2 tane ilmeğimiz var. Bunun da arka kısmından tığımızı geçiriyoruz. Daha sonra yine şu ön kısımdaki ilmekten, buranın arka kısmındaki ilmekten şu şekilde birleştiriyoruz. Buranın ön kısmından buranın da arka kısmındaki ilmekten şu şekilde birleştiriyoruz. Bakın şöyle. Bu şekilde sonuna kadar örüyoruz. Omuz kısmını bu şekilde birleştiriyoruz. Daha sonra bunu birleştirdikten sonra kolumuzun lastiğini yapacağız. Onu da göstereyim. Omzumuzu diktikten sonra. Evet, hırkamızın omuz ve kolunu tığla birleştirdik, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi kolumuzun lastiğini yapmaya geçeceğiz. Bunun için kullanmış olduğunuz şişin 1 numara düşüğünü atıyorum. 6 numarayla ördüyseniz eğer 5 numarayla, 7 numarayla ördüyseniz 6 numarayla örüyoruz lastikleri. Bunun için örgümüzün ters kısmından başlıyoruz ve bakın burada şöyle ilmeklerimiz var, başlamış olduğumuz. Bu ilmeğin şu ön kısmı, benden tarafı değil de arka kısmından tel alacağız. Şu şekilde. Şundan değil. Arkadaki ilmekten alıyoruz.
Şişim de eski şişlerden. Yenisini inşallah akşama getirecek eşim. Çarşıya inemedim. Ben 4 ilmekte bir ilmek atlıyorum. Çünkü kol lastiği çok geniş olsun istemiyorum. Dört ilmek örüyorum. Pardon, alıyorum şişime. İlk başlarda biraz zorlanabilirsiniz. Bir de bu kısım tam ilk başlangıç kısmı olduğu için biraz zorlanıyoruz. Şişten dolayı da biraz zorlanıyorum. 2 3 4 bir ilmek atlıyorum. Bakın şunu örmüyorum. Şuna geçiyorum direkt. Dört ilmekte bir atlıyorum. Siz isterseniz 5 ilmekte bir atlayabilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmekleri alıyoruz ve şişimizde toplamda 52 tane ilmek olacak. Evet, kol lastiğimize 52 ilmek attık şu şekilde. Şimdi ön yüzüne geçiyoruz örgümüzün, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi 2 düz 2 ters, 2 düz 2 ters olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Diğer sırada tersi ters, düzü düz örüyoruz. Yani 2 ters 2 düz olarak lastik örüyoruz. Toplamda 7 santimetre olana kadar lastiğimizi örüyoruz. 7 santim ördükten sonra kesme işlemini ters olarak kesiyoruz. Düzü de düz olarak kesip lastiğimizi bitiriyoruz. Daha sonra etek ucu lastiğini de yaptıktan sonra diğer işlemlerimizi de tamamlayalım. Evet, kol lastiğimizi bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi nasıl dikeceğimizi göstereceğim. Bunun için iğnemize ipimizi takıyoruz ve ilk şuradan geçirdim. İğnemizi daha sonra karşıdan, bakın şu iki ilmeğin arasından aldım. Daha sonra buradan tekrar buradan tekrar karşı taraftan bu şekilde. Şimdi bunları asıltıyoruz. İpimizi asılttığımızda bir karşıdan, bir buradan, bir karşıdan, bir bu taraftan, bu şekilde dikişimizi ayarlıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şeyler şu: karşılıklı gelmesi lazım. Biri aşağıda biri yukarıda olmasın dikişler. Buralara isterseniz iple bağlayın veya bir çengelle iğne falan, onunla tutturun, daha muntazam olur. Ben diğer kolunu yaptım. Bakın şu şekilde gayet düzgün oldu. Dikişimiz burada bu şekilde. Evet, bu kolumuzu da dikelim. Daha sonra etek ucu lastiğini
göstereceğim. Orada görüşelim. Evet, kol lastiklerimizi de bitirdik. Şimdi sıra geldi etek ucu lastiğini yapmaya. Bunu da yine aynı şekilde yapacağız. Kolda yaptığımız gibi 2 ters 2 düz olarak. Yine şu öndeki bana bakan ilmekten değil de arka kısımdaki ilmekten ilmek çıkartacağız. Şişim de geldi çok şükür. Şimdi arka ilmekten 2 3 4 5 ilmek alıyoruz. Bir ilmek atlıyoruz. Şu ilmeği atlıyorum. 1 2 3 4 5 bir ilmek atlıyoruz. Bir, iki, üç, 4 5. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi alıyoruz. Aynı kolda yapmış olduğumuz gibi 2 ters 2 düz olarak örüyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken tek şey, başta 2 düzle başladıysak sonunda yine 2 düzle bitirmemiz gerekiyor. Sadece ona dikkat etmemiz lazım. Ve 7 santim örelim. Daha sonra 7 santim ördükten sonra etek kısmının da lastiği bitmiş olacak. Evet, kol ve etek ucu lastiklerimizi bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi. Etek ucumuz da şöyle. Şimdi sıra geldi yakamızı yapmaya. Yakamız için önce turuncu kısmından başlıyoruz ve ön kısımda, hırkamızın ön kısmından başlayarak ilmek alıyoruz. Bakın şurada ilk kesmiş olduğumuz 4 ilmek var. Oradan başlayarak ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Toplamda yakamızda 103 ilmek olana kadar ilmek topluyoruz. 103 dedim, tekli olması lazım. Çünkü yakamızı 2 ters 2 düz değil, bir tek bir düz bir ters olarak öreceğiz. Onun için tekli olması lazım. 103 olur, 105 olur, 101 olur. O şekilde. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Burada şu ön kısımda turuncuda 25 ilmek olacak şekilde çıkartalım. 25 ilmek çıkartalım. Daha sonraki şu turuncuda, omuzdan sonraki turuncuda 13 ilmek, şu sarı kısımda 25 ilmek, siyahta 13 ilmek,
Yine sarıda son bitiş kısmında da 25 ilmek olacak şekilde ilmek çıkartalım ve daha sonra bir düz bir ters olarak örelim. 18 santim olana kadar örüyoruz. 18 santim olduktan sonra çok sık olmamak kaydıyla biraz gevşek şekilde yakamızı kesip bitiriyoruz. Evet, yakamızı bitirdik arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Şu ön bandının birinde yaptım. Şimdi öbür tarafını göstereceğim size. Hırkamız bu şekilde. Şimdi öbür diğer tarafın bant kısmını göstereceğim. Evet, şu şekilde ilk ilmeğimizi alıyorum. İlk ilmek biraz alması zor olduğu için tığla yaptım. Şu şekilde. Şu lastikten sadece 10 ilmek alıyorum. 2 4 5 6 7 8 9 10. Buradan da alması zor oldu. Zorlandığınız yerlerde tığla ilmek alabilirsiniz. Daha kolay olur. Bu şekilde. Şimdi şu sarı kısımdan 24 ilmek, siyahtan 24 ilmek, kırmızıdan 24 ilmek ve en son turuncudan da 13 ilmek alıyoruz. Toplamda 95 tane ilmeğimiz olacak. 95 ilmeğimizi aldıktan sonra siyahta ördüğümüz gibi, şimdi mavide de göstereyim, burada görmüş olduğunuz gibi tekli pirinç yapıyoruz. Ve bunun bakayım kaç santim örmüşüz. Evet, 5 santimetre örmüşüm ben. Siz dilediğiniz aralıkta örebilirsiniz. Benimki 5 santimetre olmuş. Bana normal geldi. İdeal bir ön bant. Dediğim gibi 95 ilmek çıkartıyoruz şişimizle yan bantlardan ve tekli pirinç yapıyoruz. Tekli pirinç yaptıktan sonra ben bu kısımda düz sağ kısım, sağ taraf mı oluyor? Sol taraf. Şimdi sağ tarafı örüyorum. Sağ tarafta 2 santimetre ördükten sonra ilik açmasını göstereceğim. Ondan sonra 5 santimetre olana kadar örüp örgümüzü kapatıyoruz ve hırkamız bitmiş olacak. Evet, hırkamızın sağ ön bandını 2 santim kadar ördük. Şimdi düğme iliği açacağız. Bunun için şöyle bakın, ben baştan ve sondan 4'er ilmek ayırdım. Daha sonra ayırdıktan sonra kalan mesafeyi 4'e böldüm. Ortalama 12,5 santim oluyor. Toplamda 6 tane
ilik açacağız. Şu şekilde yine aynı örmemize devam ediyoruz. Tersi düz örüyoruz. Yani pirinç örneğini tekrar ediyoruz. Şu şekilde. Şimdi iğnemizi alalım. Şişimize, sağ şişimize sol şişten 2 ilmek alıyoruz ve şu şekilde çıkartıyoruz. Daha sonra tekrar sol şişten 1 ilmek alıyoruz. Onu da şişimizden şu şekilde çıkartıyoruz. Şimdi bunu sol şişimize takıp sağ şişimize kestiğimiz 2 ilmeği katıyoruz. Şu şekilde. Daha sonra bakın bundan sonra ne varmış? Bundan sonraki düzmüş, bu tersmiş. Demek ki bunu düz öreceğiz. Yanındakini ters. Yani pirinç örmeye devam ediyoruz. Toplamda 6 tane ilik açıyoruz. Misinalı şişle örerseniz daha rahat edersiniz. Şimdi gerçi sonda söylemiş gibi oldum ama ben hep misinalı şiş kullandığım için ikinci ilik açma yerimize geldik. Yine aynı şekilde sol şişten 2 tane ilmek aktarıyoruz. İkinci şişim sağ şişimize. Daha sonra tekrar bir tane daha aktarıp şu şekilde, pardon, yaz günü örgü örmek çok zormuş ama evet, örgümüzü ördük. 2 ilmeğimizi atıyoruz. 1 2. Daha sonra tekrar örgümüze devam ediyoruz. Şurada bakın, iliğimiz açılmış vaziyette. Burası da yine aynı. Burada ters örüyoruz. Bir sonrakini düz örüyoruz. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. 5 santimetre olduktan sonra örgümüzü kesiyoruz, kapatıyoruz yani. Hırkamız bitmiş oluyor. Düğmelerini dikiyoruz. Hırkamızı da bitirmiş oluyoruz. Ve hırkamızı bitirdik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Harry Styles hırkamız giyilmeye hazır. Arkadaşlar, bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım iyi anlatabilmişimdir. Memnun kalmışsınızdır anlatımımdan. Takıldığınız yerler olursa yorumlara yazabilirsiniz.
Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Abone olduktan sonra zil butonuna basarsanız diğer örgülerimden haberdar olabilirsiniz. Diğer örgülerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.